Bu film, Kıbrıslı Türklerin Annan Planı referandumunda çözüm ve barış için verdikleri mücadelenin gerçek hikayesidir. Birleşmiş Milletler gözetiminde yıllarca süren görüşmeler sonucunda 24 Nisan 2004'te Kıbrıs sorununun çözümü için çok önemli bir fırsat yakalanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın planı her iki tarafın onayına sunulmuş, Kıbrıslı Türklerin %65 evetine karşılık Kıbrıslı Rumlar %75 oranında hayır deyince Kıbrıs'ta çözüm ve barışa ulaşılamamıştır. Aradan yıllar geçti. Bu nasıl bir plandı ve nasıl hazırlanmıştı ki Kıbrıslı Türkleri sokaklara dökecek, emekle sermayeyi birleştirecek, iktidar yapısını değiştirecek ve %65 oranında bir evet desteğiyle tarihe damga vuracaktı? İşte 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı olduktan sonra ve nüfus mübadelesi olduktan sonra 77-79 işte Denktaş Makarios ve Denktaş Kipriano anlaşmalarında bu iki toplumun artık bir federal çatı altında yaşayabileceklerinin temeli atılmıştı. Daha sonra 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken anayasasında dahi Cumhuriyet'in kurulmasının federal bir çözüme engel olmadığı, bilakis bunu kolaylaştıracağına dair ümit belirtilmişti. Yani bütün çabalar Kıbrıs'ta iki toplumun artık federal bir çatı altında yaşaması içindi. Aslında Annan Planı Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girme serüveninin bir sonucu oldu. Çünkü Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne seçilebilir olduğu, Avrupa Birliği'ne girebilir olduğu tespit edildikten sonra, ki bu işte 1994'lere dayanır, 1997'de de görüşmeler başladı Avrupa Birliği ile. Fakat orada tabii Türkiye'ye şu şart kondu: gümrük birliğini elde etmek istiyorsan Kıbrıs'ın üyelik sürecinin başlamasına itiraz etmeyeceksin. Seninle aramızda bu sıkıntı olmayacak dediler. Türkiye de dolaylı olarak buna onay vermiş oldu, bunu kabul ederek ve eş zamanlı olarak, yani Kıbrıs'ın tam üyelik süreci başladı. Türkiye ile de gümrük birliği sağlandı. Fakat tabii Annan Planı neden 2004 yılında önümüze geldi? Daha doğrusu aslında 2002 yılından itibaren ilk versiyonları başladı. Onu tetikleyen süreçte aslında işte Sovyetler Birliği'nin çökmesi ve Batı'nın, Amerika'nın liderliğinde kendi içinde bir kenetlenme sürecine girmesi, özellikle Doğu Avrupa ülkelerine, eskiden Varşova Paktı üyesi olan ülkelerin işte Sovyetler toparlanamadan bir an evvel Batı'ya entegrasyonun sağlanması süreciydi. Ve başta Amerikalılar olmak üzere Avrupa'nın önde gelen ülkeleri bu Avrupa Birliği'nin genişleme sürecini son derece destekliyorlardı ve Türkiye'nin de bunun parçası olmasını arzu ediyorlardı. Bunun olabilmesi için tabii Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekiyordu. Neden? Çünkü Yunanistan 15 Temmuz darbesiyle
Kıbrıs'a karşı büyük bir ihanet işlemişti ve Rumlarla karşı bir kendini borçlu hissediyordu. Ve bu borcunu bir şekilde kapatabilmek için Kıbrıs'ın AB üyeliğinin öncülüğünü yaptı ve bir de ön şart koydu. Yani genişleme sürecine Yunanistan'ın onay vermesini istiyorsanız, Doğu Avrupa ülkelerinin AB üyesi olmasını istiyorsanız mutlaka Kıbrıs'ı da o paketin içerisine koymanız lazım demişti. Birleşmiş Milletler harekete geçti. Birleşmiş Milletler dedi ki Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girecek ama şu anda Kıbrıs bölünmüştür. Bundan yararlanarak acaba Kıbrıs'ı birleştirebilir miyiz? Yani Avrupa Birliği'ne giriş öncesi Kıbrıs sorununu çözebilir miyiz? Bunu bir havuç olarak kullanabilir miyiz? Kıbrıslı Rumlar açısından ise bunu bir sopa olarak kullanabilir miyiz? Bu düşünceyle Annan Planı süreci başladı. 1 Ocak 1997 Nobel Barış Ödülü unvanına sahip Ganalı diplomat Kofi Annan, Birleşmiş Milletler'in 7. Genel Sekreteri olarak seçilir. O da kendinden önceki diğer sekreterler gibi Kıbrıs sorununa yakın ilgi gösterir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden canlandırılması girişimleri 1999 yılının ikinci yarısında hızlanır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, 14 Kasım 1999 günü yaptığı açıklamada, tarafların kapsamlı bir çözüme yönelik anlamlı müzakereler için zemin hazırlanması amacıyla aracılı görüşmelere 3 Aralık tarihinde New York'ta başlama konusunda mutabık kaldıklarını bildirir. Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki zirvesinde Kıbrıs'ın bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne alınması hedeflenirken Kıbrıs sorununun çözümü ön şartı kaldırılır. Bu arada Türkiye'nin de Avrupa Birliği adaylığı onaylanır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar aldı ve bu karar çerçevesinde ilkeleri belirledi. Siyasi eşitliğin daha önce tarif edildiği gibi uygulanması gerektiğini ifade etti ve önemli bir şey daha vurguladı. Kuzeydeki mülkiyet çoğunluğunun Kıbrıslı Türklere, güneydeki mülkiyet çoğunluğunun da Kıbrıslı Rumlara ait olacağı bir yapının oluşması gerektiğini çözümde ifade etti. Ve böylece 1999 yılı sonunda o meşhur aracılı görüşmeler New York'ta başlatıldı. Aracılı görüşmeler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan veya Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Alvaro de Soto tarafından yürütülmüş, bu süreç zarfında Cumhurbaşkanı Denktaş'la Kilerides'in herhangi bir vesileyle karşı karşıya gelmeleri ve görüşmeleri söz konusu olmamıştır. Türk tarafı 1997 yılından başlayarak ancak konfederasyon görüşebileceğini söylemeye başlamıştı. Fakat Avrupa Birliği, Kıbrıs'la müzakereleri tam üyelik hedefiyle başlatınca Kıbrıs sorununun çözümü artık şart olmuştu. Bu nedenle Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler diplomasiyi harekete geçirmenin zamanı olduğuna karar vermişlerdi. Ve önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nde, yani Dışişleri Bakanlarının olduğu toplantıda, yemekli bir toplantıda bir konuşma yaparak Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa Birliği ilkeleri gözetilerek değil, sui generis bir çözüm olacağını ifade etti. Yani çok da Avrupa Birliği kurallarını uygulamaya çalışmayın, bu konuda ısrarlı olmayın dedi Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına. 1999 yılının sonlarına doğru bazı bankalar batma sinyali vermeye başlayınca devlet bunların yönetimine el koyar. 18 Temmuz 2000'de "Bu memleket bizim" sloganıyla Lefkoşa İnönü Meydanı'nda bir miting düzenlenir.
Ekonomik sıkıntıların ve Kıbrıslı Türklere dayatılmaya çalışılan ekonomik paket öncelikli olmasına rağmen hemen öncesinde bir grup gazetecinin tutuklanması mitingin içeriğini değiştirmiş, demokratik taleplerin eklenmesiyle yeni bir boyut kazandırılmış olur. Önemli ölçüde daha evvelden meydana gelen bazı gelişmeler nedeniyle ciddi bir gerilim oldu toplumun içinde. Bunun bir tanesi casuslar davası nedeniyle Şener Levent ve diğer bazı gazetecilerin tutuklanmasıydı. Buna şiddetle karşı çıktık ve o dönem bu antidemokratik uygulamaya, basın özgürlüğüne dönük bu saldırıya yönelik olarak 41 örgüt olarak bir araya geldik ve 41'ler diye anımlanan bir hareket başlattık. Akabinden bunun çok uyarmamıza rağmen ve şiddetli uyarmamıza rağmen ki antiparantez şunu da söylemek isterim. Meclisteki bu tartışmalarda böyle bir krizin bizi bulabileceğini belirtirken kullandığım bir söze dönük olarak dönemin bir bakanı kürsüye çıktı ve şöyle konuştu. Paranın karası beyaz olmaz. Senin nedir söylediğin kara para bilmem ne diye. Bu çerçevede önemli bir lakırdı söyledi. Paranın karası beyazı olmasa bir müddet sonra bankalar krizi patladı. 24 Temmuz 2000'de ekonomik krizden dolayı batan bankaların mudileri eylemler sırasında Meclis Genel Kurulu salonuna girerek vekil sıralarını ve meclis kürsüsünü işgal eder. O sırada Dervişeroğlu ve kabinesinin bazı bakanları bir aradaydılar meclisteki başbakanın odasında ve eylemciler kapıları zorladılar. İçeri girdiler. Hem slogan atıyorlardı hem de taş atıyorlardı. Taşlar camlara isabet ettikçe endişe artıyordu tabii. Bunun üzerine ben hemen arkadaşlarla da istişare ettim. Dedim top bizdedir. Hemen girişim yapmamız lazım ve genel kurula giren mudilerin yanına gittim. O sırada kendiliğinden temayüz eden liderleri benim elimi kaldırdı. Böylece yani beni de kendilerinden biri olarak kabul etmiş oldular. Ben de kendilerini ikna etmeye çalıştım. Dedim ki yani bu böyle olmaz. Sonuçta polis müdahale eder, kavga çıkar, acı yaşanır. Onun için en iyisi bir ekip oluşturun ve başbakanla görüşün. Ben başbakanı bu konuda ikna ederim dedim. İkna oldular onlar da. Başbakanla konuştum. Tamam gelsinler dedi. Ve böylece o taşlı eylem kısmı bitti ama başbakanla ya görüşme devam ederken ya da hemen arkasından polis müdahalesi oldu. Polisin bu kadar şiddetli müdahale edeceğini de doğrusu düşünmemiştim. O güne kadar da böyle bir müdahale görmemiştim. Ve meclisi basmak, o şekilde meclisi basmak aslında çok büyük bir adli suç olması lazımdır. Demokrasi adına da büyük bir suç olması lazımdı. Ama insanlar o kadar haklıydılar ki neticede tutukladıkları insanlara dava bile okuyamadılardı. Sonuçta da muhalefetin de büyük baskılarıyla mudiler paralarını aldılar. New York'ta başlayan görüşmeler 8 Kasım 2000'de Cenevre'deki 5. turda Denktaş'ın masadan çekilmesiyle bir süre kesintiye uğrar. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin araya girmesiyle görüşmeler bir yıl aradan sonra yeniden başlar. Rauf Raif Denktaş'ın daveti üzerine Rum lider Glafkos Klerides 5 Aralık 2001 tarihinde Türk tarafına geçer, iki lider yemekli bir görüşme gerçekleştirir. 29 Aralık 2001'de bu kez Klerides güneyde Denktaş'ı ağırlar. Karşılıklı yenen iki yemekten sonra 16 Ocak 2002'de doğrudan yeniden görüşmeler başlamış olur. Haziran 2002'ye kadar bir sonuca varılması öngörüldüğü için planlamalar ona göre yapılır. Genel Sekreterin özel danışmanı girişte yani ilk görüşmenin yapılacağı girişte ki ara bölgede yapılacaktı görüşmeler. Elinde küçücük
böyle yani küçücük derken normalde kullanılmayan büyüklükte, en'am büyüklüğünde bir deftercik ve elinde bir kalemle göründü. Onu gösterdi basına ve duvarda bir sinek olacağım dedi. Kopenhag zirvesine yaklaşıldığı halde herhangi bir uzlaşma olmadığı için Kofi Annan 15 Mayıs 2002'de Kıbrıs'a gelir. Clarides'le Denktaş'ı yemekte buluşturarak önlerine yeni bir hedef koyar. Genel Sekreter Mayıs'ta geldi, hiçbir sonuç alınmadığını gördü. Çünkü özellikle Denktaş, bizim liderimiz o noktada çözüme inanmıyordu. Bu çözümün olmasını istemiyordu. Zaten çözüm olup da Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girmesinin Türkiye'den kopmak anlamına geleceğini ve Türkiye'nin adadan uzaklaştırılması anlamına geleceğini düşünüyordu ve bunu ifade ediyordu. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeden biz girmemeliyiz diyordu. Bu nedenle de ayak sürmeye devam etti. Hatta Kofi Annan Mayıs'ta Kıbrıs'a geldikten sonra biraz zorladı kendilerini, sıkarladı. Ama sonuçta Annan ayrıldı. Ayrılırken Annan oh dedi, büyük bir baskıdan kurtulduk. Sevindi yani. Denktaş Bey kendi işte bilgi birikimi, dünya görüşü vesaire nedeniyle yargılamak istemiyorum. Buna şiddetle karşı çıktı. Müzakere zemini olarak bile kabul etmem dedi. Hemen etrafında örgütlenmeler oldu. Tuzaklar var dendi, yok oluruz dendi. Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın söylediği birçok ifadeleri o zaman tabii üretildiğini biliyoruz. O zaman biz anladık ki bu iki lider ortak bir metin hazırlayamayacaklar. O nedenle dedik ki Birleşmiş Milletler, ey Birleşmiş Milletler siz hazırlayın ve taraflara sunun. Bu bizim yaptığımız bir basın toplantısında ifade ettiğimiz bir görüştü. Başka da çare yoktu zaten. Nitekim öyle de oldu. Kıbrıslı Türklerin Rum tarafıyla birlikte eş zamanlı Avrupa Birliği üyesi olmasını savunan Cumhuriyetçi Türk Partisi, henüz Annan planı çıkmamış olmasına rağmen 28 Haziran 2002 yerel seçimlerine "Çözüm kapıda, açın, Avrupa kapıda, açın" sloganlarıyla girer. Evet, yerel seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi tabii çok başarılı oldu. Bunun birçok nedeninin yanı sıra çözüm ümitlerinin de olması idi. Çünkü oradaki sloganımız açın kapıları açın, Avrupa Birliği göründü, açın kapıları şeklindeydi. Yani yerel seçimleri bizim kazanmamızın Avrupa Birliği sürecine, dolayısıyla da çözüm sürecine son derece yararlı olacağı düşüncesindeydik ve o çerçevede bu sloganları üretmiştik. Nitekim de Lefkoşa tarihimizde ilk defa kazanıldı. Bunun yanı sıra Mausa zaten CTP'deydi. Girne de CTP'ye geçti. Dolayısıyla bu başarı çözüm sürecini de etkileyecekti. Bunu düşünen Denktaş buna tepki gösterdi ve dedi ki unutmayın yerel seçimlerdi bunlar. Yerel seçimlerde başarılı oldunuz. Yerel seçimler belediye işleridir. Onun haricinde başka düşünceler, başka hedefler vehim etmeyin dedi. Ve o zaman hatırlıyorum Ulusal Birlik Partisi ve dönemin Türkiye Büyükelçisi. Dönemin Türkiye Büyükelçisi siz yerel seçim değil genel seçim havasına girdiniz demişti CTP. Çünkü bu kullandığınız slogan aslında yerel seçimle ilgili değil, siyasetle ilgilidir. Kıbrıs sorunuyla ilgilidir dediydi. Bu başarıya ulaşmak bir başka açıdan siyasal alana emekçilerin, demokrat insanların, çalışanların içerisinde oluşan o bezginliği, bedbinliği
karamsarlığı da sildi süpürdü. Hani hiçbir şey elde edemeyik artık, hiçbir başarıya ulaşamayık artık, hiçbir şey yapamayık artık diyen bir zihniyet tamamen sarsıldı ve insanlara büyük bir demokratik enerji geldi ve büyük bir heyecan geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, 6 Eylül 2002 tarihinde Denktaş ve Clarides'le Paris'te görüşmüş ve iki lider Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine görüşlerini aktarma fırsatı bulmuşlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Annan, 3-4 Ekim 2002 tarihlerinde tarafları bir kez daha bir araya gelmek üzere New York'a davet etmişti. New York'ta gerçekleşen görüşmelerden sonra Genel Sekreterin yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununun basit bir çözümü bulunmadığı ve kapsamlı çözüme ulaşmak için taraflar arasında iki taraflı geçici özel teknik komitelerin kurulmasına karar verildiğini ifade eder. 3-4 Ekim 2002'de New York'taki görüşmelerin ardından Denktaş, 7 Ekim'de ani bir kararla New York'ta kalp ameliyatına alınır. Ancak 12 Aralık'taki Kopenhag zirvesi yaklaşırken bu tarihe kadar çözüme varılmamasının Kıbrıs sorununu daha da karmaşık hale getireceğinden endişe eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Annan, 11 Kasım 2002 tarihinde taraflara Annan Planı olarak anılan Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm temeli başlıklı belgeyi sunar. Biz tabii bunu öğrenir öğrenmez nasıl elde edebiliriz bu metni diye düşünmeye başladık. Dışişlerini aradık, Cumhurbaşkanlığını aradık. Vallahi dediler bunu şeye verdiler, Denktaş Bey'e verdiler ve Clarides'e. Dolayısıyla bizim elimizde henüz yoktur. Bunun üzerine biz de araştırmaya devam ettik. Acaba Birleşmiş Milletler çevresinde bulabilir miyiz diye. Tesadüf o günlerde Türk-Rum Parti heyetlerinin Litra Palas'ta toplantısı vardı. O toplantıya gittiğimizde AKEL Genel Sekreteri Dimitris Christofias Türk partilerine birer kopya metni verdi. Fotokopi metni. Böylece hızla okumaya, tartışmaya çoğalttık tabii biz metni ve hızla üstünde çalışmaya başladık. Şöyle ki ilk versiyonunda referandum sorusunu 2 paragraf olarak kurgulamışlardı. Yani bu planı kabul ediyor musunuz ve Avrupa Birliği üyeliğini kabul ediyor musunuz? Ya ikisine birden evet ya da ikisine birden hayır. Biz o taslak üzerinde çalışmalar yaptık. Mehmet Ali Bey Denktaş Bey'le de görüştü. Buna işte öneriler açıktır. Öneriler yapmamız lazım bizim bunlara. Bizim kendimize göre önerilerimiz vardır. Sivil toplumun da önerileri vardır. Bütün bunları harmanlayıp verelim. Denktaş Bey pek o şeyde değildi. Düşüncede değildi. Annan Planı'nı destekleyen ilk miting 27 Kasım 2002 Çözüm ve Avrupa Birliği'ne destek mitingi Lefkoşa İnönü Meydanı'nda yapılır. Bu ilk miting olmasına rağmen oldukça kalabalıktı. O miting için bu memleket bizim platformu olarak ticaret odasını ziyaret ettik. Beraber yapalım dedik. Onlar bize o mitinge katılmayacaklarını söylediler ama bütün iş çevrelerine de bu mitingi desteklemeleri çağrısı, gitmek isteyen işçilerine izin verme çağrısı yapacaklarını söylediler. Bizim de beklemediğimiz ölçüde büyük bir katılım vardı. Çünkü insanlar çözüm ve sonrasında da Avrupa Birliği üyeliğinin ışığının yandığını hissediyordu. 40 bin kişilik bir miting oluştu. Bu egemen güçleri şaşkınlığa uğrattı. İnançsızlık gelişti. Bunun üzerine hiç kendisine yakıştıramadığım bir sözü ifade etti. Rahmetli Rauf Raif Denktaş. Yani kendisiyle politikman çok tartışırım ama bir Kıbrıslı Türk mücadeleci kimliği vardı. Bundan ötürü ona çok saygı duyardım. Toplumuna bir inanç vardı. Bu sözü Sayın Denktaş'ın çok fenama gitti. Bu mitingden sonra dedi, kimsiniz be siz ama sinek gibisiniz dedi. Hiç yakıştıramadım bunun yanında. Avrupa Birliği üyesi olmak herkesin çıkarınaydı. İş adamından
işçisine, köylüsüne, üreticisine, ev kadınından gencine herkesin çıkarınaydı. Gençler için özellikle önemli bir kurtuluş yoluydu bu. Çünkü o güne kadar işte 2 yıl askerlik gibi bir zorunluluk vardı gençler için. Askerlik ortadan kalkacaktı. Böylece daha erken yaşlarda hayata atılabileceklerdi, iş bulabilecek, iş kurabileceklerdi. Bu tabii heyecanlandırıyordu en başta da gençleri. O nedenle eylem dikkatimizi çekmişti. Daha sonrakilerde de öyle olacaktı zaten. Gençler okulu bırakıp, bir bakıma okulu boykot edip bu eylemlere katılım gösteriyorlardı. 12-13 Aralık 2002 Kopenhag zirvesine Rauf Raif Denktaş Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu gönderir. Tahsin Ertuğruloğlu, Denktaş'ın Kopenhag'da Neler Oldu başlıklı kitabında şunları anlatmaktadır. Makama gittim. Sayın Cumhurbaşkanı, hazırlan, Kopenhag'a sen gidiyorsun dedi. Bir şartla dedim. Ne şartı dedi. İmza varsa gitmem dedim. İmzalanmasın diye gidiyorsun dedi. Siyasi partilerin katıldığı, Denktaş Bey'in başkanlık ettiği bir toplantı yapıldı Cumhurbaşkanlığında. Biz Kopenhag zirvesine mutlaka Denktaş Bey'in gitmesini istiyorduk. Çünkü sağlık durumunda iyileşme gözle görülür haldeydi. Demiştik ki siz de mutlaka katılın. O da bunun henüz erken olduğunu, bu aşamada kendisinin katılmayı düşünmediğini ve katılmayacağını ifade etti. Bizim ısrarımıza rağmen anladık ki Denktaş Bey bu zirveye katılmayacak. Bir de şunu söylüyordu tabii. Orada işte Kliridis Cumhurbaşkanı olarak yer alacak, ben ne olarak yer alacağım gibi sıkıntıları olduğunu da ifade ediyordu. Toplantı bitti. Partiye gittik. Yaya gittik. Cumhurbaşkanlığı ile parti arası zaten 5 dakika, hadi hiç bilemediniz. Yolda gördüklerimize de seslensek toplam 10 dakika. 10 dakika sonra haberlerden öğrendik, haber geçildi. Kopenhag zirvesine Tahsin Ertuğruloğlu katılacak. Ben hemen Cumhurbaşkanı'nı aradım. Sayın Başkan nasıl oldu, nedir bu durum dedik. Ne yapalım dedi, Türkiye ille katılmamızı istiyor. Ben de Tahsin Ertuğruloğlu'nu gönderiyorum dedi. Dedim ki yani anlaşma olmasın diye gönderiyorsunuz demek ki. Çünkü Tahsin Ertuğruloğlu o dönemde çözüme karşı bir kişiydi. Yani son bir çaba ve Kıbrıs Türk tarafının da bu AB üyelik sürecine bir müzakere heyetiyle dahil edilmesi, temsil edilmesi ve hatta Kıbrıs'ın AB üyeliği, oraya iki liderin birlikte gitmesi. Yani Kıbrıs iki lider tarafından temsil edilsin. Bu bile bize önerilmişti. Ve Denktaş Bey gitmedi ve kendi yerine Tahsin Bey'i gönderdi. Ve artık o Annan planında bulunan ve çok önemli bir soru olan referandum sorusu düştü. O soru neydi? Ben Kıbrıs sorununun çözümünü ve çözülmüş Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üyeliğini kabul ediyorum. Yani Türklere ve Rumlara ikisini özdeş olarak soracak bir soruydu bu. Bu soru düştü. Ve böylece bir moral grupluğu oluştu. Hatta bazı ilerici yazarlar, çözüm isteyenler artık her şey bitti diye bir kanaata vardılar ve ertesi gün gazetelerde haberler çıktı. Yani o zaman tabii Türkiye'de de durumlar karışıktı. İktidar daha yeni işte kendi yerini bulmaya çalışıyordu. Askerin etkisi çok büyüktü. Denktaş Bey'in askerle ilişkileri çok iyiydi. Bir de başka isimler vardı, Mümtaz Soysal vesaire gibi, işte Haluk Kabalioğlu gibi vesaire. Yani hem Türkiye'nin hem Kıbrıs'ın AB üyeliğine kökten karşı olan, Türkiye AB üyesi olursa Türkiye'nin o reform süreci
Türkiye'nin dağılmasına, bölünmesine yol açacak evhamlarında olan önemli isimler vardı. Annan Planı'nı destekleyen ikinci büyük miting 26 Aralık 2002'de Lefkoşa İnönü Meydanı'nda 35 bin kişinin toplanmasıyla büyük bir etki yaratmıştı. Bu memleket bizim platformunun organize ettiği eylem, barış, Avrupa Birliği, çözüm ve demokrasi sloganıyla önemli bir mesaj veriyordu. Bu arada tabii Kıbrıslı Türkler bir yandan büyük eylemlere imza atıyor, gittikçe artan sayıda katılımla adeta dağı taşı dolduruyor. İnönü Meydanı sığmıyordu katılımcıları. Öte yandan da köylerde barış ateşleri yakılmaya başlandı. Hemen hemen bütün köylerde geceleri sırayla toplanılıyor. Çözüm isteyen ekipler, partiler ve diğer sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla bir yandan barış ateşleri yakılıyor, bir yandan da akşam yemeği yenmiş oluyordu. Yani zeytinli, hellimli, işte börek, çörek neyse büyük bir heyecan yaratıyordu. Bu da özellikle köylerde. 14 Ocak 2003 Lefkoşa'da İnönü Meydanı'nda Çözüm ve Avrupa Birliği için kararlılık mitingi yapıldı. Biz Mehmet Ali Bey ile beraber bir Brüksel ziyareti yaptık. Temaslar yapmaya çalıştık. Bu süreçlerle ilgili olarak kendi düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştıydık. Ve o günlerde Annan 2 çıktı. Ve biz bu ziyaretimizin dönüşünde Ankara'ya gittik ve AKP ile görüşmemiz vardır. O zaman o dönemde AKP Başkanı tabii gene Sayın Erdoğan'dı ama siyasi yasaklı olduğu için hükümette görev yapamadıydı. Abdullah Gül Başbakan'dı. Biz Sayın Erdoğan'dan Ankara'da AKP merkezinde görüştük ve kendisine izah etmeye çalıştık ki bu Annan Planı aslında Kıbrıslı Türkler için önemli bir gelişmedi. Bir barış sürecini gerçekleştirebilecek bir dokümandır. Birleşmiş Milletler'in hazırladı ve bunun içerisinde öneriler yapmaya müsaittir. Öneriler yapmamız lazım dedik. Ve dedik ki işte Annan 2 çıktı. Biz öneriler yaptık. Başkaları da öneriler yaptı ve Annan 2 çıktı. Sayın Erdoğan yanında danışmanı vardı görüşürken biz. Yanında dışişlerinden bir diplomat danışman vardı. Öyle mi dedi ama ilk başladığımızda bu Annan Plan'a ben karşıyım. Bu Anglo-Amerikan Siyonist bir plandır dediydi Sayın Erdoğan. Biz kendisine öyle değil dedik diye Mehmet Ali Bey'le beraber bunu izah etmeye çalıştık. Ve dedik bakın Annan 2 çıktı. Yani öyle bile olsa plan değişime açıktır. Ve dedik ki yani Birleşmiş Milletler öneriler bekliyor. Dolayısıyla bizim resmi tarafımız Sayın Denktaş ve hükümet herhangi bir öneri yapmıyor ya kaçınıyor. Görüşmek bile istemiyor ama Birleşmiş Milletler tarafı sivil toplum örgütlerimizden de siyasi partilerimizden de önerileri aldı. Annan 2'yi üretti. Annan 3 de olabilir. Eğer biz öneriler yaparsak. Rum tarafı da pek fazla bir katılımcı olmadıydı. Bu süreci de yaşadıktan sonra Annan 3 de çıktı. Ve tabii o dönemi hatırlayanlar anımsayacaklardır. İşat'tan başlayan bir hareketlenmeyle bütün iş camiasında büyük bir hareketlenme oldu. Ve herkes fikir söylemeye başladı. Bugünkü böyle ölü toprağı gibi bir ortam yoktu. Sivil toplum örgütleri, tabii bunun içinde sendikaları da mutlaka anmak lazım. Çok büyük bir hareketlenme içine girdiler. Çünkü çok tarihi bir fırsatın geldiğinin bilincindeydi herkes. Ve ilk adım olarak ticaret odasında da böyle bir hareketlendirmemiz gerektiğini. Çünkü dernek, İşat güzel bir dernekti ama esas toplumun daha büyük geniş çevresini kucaklayan, mali olarak da güçlü olan, yasal bir kişiliği olan ve dünyanın da tanıdığı kurum ticaret odasıydı.
Ve orasıyla ilgili çok etkin bir çalışma yapıldı. Oradaki ilk seçimlerde işte bu o zamanki statükonun adayları olan kişilerin yerine yenilikçi bir kadro göreve getirildi. İşte Sayın Ali Erel başkanlığında ve muazzam bir çalışma temposuna girildi. Orada bence esas önemli olan olay şu idi. Bizim buradaki bu vizyonumuza Türkiye'deki bazı çevrelerden de çok büyük destek gelmeye başladı. Tabii bunun arkasında yatan ana sebep de Türkiye'deki iktidar değişimi oldu. Sayın Erdoğan göreve geldi ve Türkiye'yi AB üyeliğine doğru götüreceği sözü verdi. Bunun anlamı şuydu: artık askeri darbeler dönemi kapanacak. Askerin himayesinde değil, Avrupa'yı anlamda demokratik bir ülke olma yolunda Türkiye artık reformlarını gerçekleştirecek. Hukukun üstünlüğü tam olarak tesis edilecek. Hesap verebilirlik Avrupa standartlarında olacak. Şeffaflık olacak. İfade özgürlüğü tesis edilecek. Bütün standartlar Avrupa standartlarına getirilecek. Üretimde, tüketici haklarında vesaire. Ve böyle bir dinamik içerisinde olan Türkiye'ye muazzam dış yatırım çekilecek ve bu sayede Türkiye ileriye dönük bir sıçrama yapacak. Bu büyük bir destek buldu Türkiye'de ve özellikle TÜSİAD başta olmak üzere geniş iş çevreleri tarafından da. TÜSİAD'ın da buradaki kardeş kuruluşu İş Adamları Derneği'ydi. Orada gerçekten büyük bir iş başarıldı. Bu köprüler kuruldu ve ortak çalışmalar başlatıldı. İşte Türkiye'deki iktidarın AB vizyonu, TÜSİAD'ın AB vizyonu bizim bu AB vizyonumuzla birleşince gerçekten önünde durulması son derece güç, muazzam bir demokratik devinim oluştu ve oradaki dinamikler buradaki bir değişimi kaçınılmaz hale getirdi. Yaşanan süreç Kıbrıs Rum liderliğinde de değişikliğe yol açtı. 16 Şubat 2003'te yapılan seçimde Glafkos Klerides'in yerine Tasos Papadopoulos gelir. 10-11 Mart 2003, Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda taraflar yeniden bir araya gelir. Sabahlara kadar süren toplantılarda Birleşmiş Milletler plan üzerinde arabuluculuk yaparak iki toplum lideri arasında uzlaşma aradılar. Denktaş, planın sil baştan yeniden görüşülmesi gerektiğini savunurken, Papadopoulos, referandumun en geç 30 Mart'ta yapılmasına karşı çıkıyordu. Aslında Rum tarafı 12 Aralık'ta Kopenhag'da giriş vizesi almanın konforu içinde Avrupa Birliği üyelik senedini tek başına imzalayacağı 16 Nisan'ı geçirmek derdindeydi. Both before and after Cyprus joins the European Union and the plan which was on the table was not acceptable to us because it envisages Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 11 Mart sabahı çıkmazı ilan ederek görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı ve Kıbrıs'taki ofisleri kapatıp personeli çektiğini duyurdu. Planım masadadır, istenirse alınabilir dedi. Bu gelişme barış ve çözüm isteyenler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Avrupa Birliği üyeliği isteyen ve büyük bir gelecek belirsizliği yaşayan özellikle gençler büyük moral bozukluğu yaşadılar. Görüşmelerin ilerlememesi ve sürecin tıkanmaya doğru ilerlemesi, özellikle de meclisten beklenen ve zorlanan referandum yasasının çıkmaması bizi son derece rahatsız etmişti. Ve bu mecliste Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti oylarıyla büyük ölçüde referandum yasası, halk oylaması yasası geçemedi. Bu büyük bir reaksiyon yarattı. Kimisi farklı fikirler, yok sürgünde hükümet kuralım, yok bilmem ne yapalım, yok bütün ada çapında referandum yapalım. Şu bu gibi fikirler vardı. Bunun üzerine bir çalışma yaptık. Bunu tartıştık bütün arkadaşlarla ve sembolik bir referandum ve bu referandumun
yaşatılması için ateş eylemleri gelişti. Bunun temeli de Doğancı'da, Elye'deki hadise oldu. İlk başta buna plebisit demiştik. Bu çok büyük rahatsızlık yarattığı için ve hani Kıbrıs'ta kilisenin bir plebisit yaparak Enosis kararı almasına benziyor gibi bir hava ortaya çıkmaması için bunu referanduma dönüştürdük. Ve bu sembolik referandumu barış ateşinin ilk yakıldığı Doğancı Elye'de planladık. O gün, o gece vaktiydi. Ciddi bir kalabalık toplandı Elye'de. Ama yani kalabalık kadar da polis vardı. Çünkü özellikle derin devlet dediğimiz kesimler ve tabii hükümet ve Denktaş bu sembolik referandumdan çok rahatsız olmuştu. Biz partimizde gölge MYK oluşturduk, gölge ilçe kongreleri oluşturduk. Çünkü hepsinin tutuklanabileceğine, buna karar verenlerin hepsinin tutuklanabileceğine inandık. Milletvekilleri dokunulmazlıkları olduğu için tutuklanmadılar ama bir sürü gösterici, özellikle sendikacılar vesaire tutuklandılar ve Güzelyurt Polis Karakolu'na götürüldüler. Neler yapıldı neler, çeşitli suçlamalar ama en fenama gidenlerden bir tanesi Ulusal Birlik Partisi'nin anlam planı karşıtı bir propaganda filmiydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin üstüne bir film oyunuyla bir Yunan bayrağı diktiler ve eğer buna evet derseniz meclisin üstünde Yunan bayrağı dalgalanacak diye bir propaganda yaptılar. Bu Kıbrıs Türk halkına karşı yapılmış en büyük hakaretti. Her ulusun bayrağı kendisi için şereflidir ve başka ulustan insanlar o diğer ulusun bayrağına saygı duymak durumundadır. Ancak Kıbrıs Türk halkının 1963'ten bıraktım 1963'ü ondan evvel hiçbir Kıbrıs Türk bölgesinde Yunan bayrağı dalgalanmamıştır. 23 Nisan 2003. Adanın bölünmesinden bu yana kapalı olan geçiş noktaları açılır ve neredeyse 29 yıl aradan sonra önce Lefkoşa Letrapalas, Beyarmudu ve Mausa 2,5 mil sınır kapılarından karşılıklı geçişler başlamış olur. Bu kez barikatlara akın ederek kuzeye geçmek istedi Kıbrıs Rumlar. Ama Kıbrıs Rum siyasilerin önemli bir kısmı insanların bu adımına engel olmaya çalıştı. Barikatlara geldiler, Kıbrıs Rumlara kuzeye geçmemeleri gerektiğini söylediler. Hatta açıklamalar yapıldı ama Kıbrıs Rum halkı da onları dinlemedi. Ve büyük ölçüde iki tarafın bu demokratik talebi fiili bir hale döndü ve karşılıklı geçişler başladı. Bu çok önemli bir unsurdu ve ciddi bir unsurdu. Mesela hatırlarım ilk geçişler olduğu zaman arabayla kuzeye geçen insanlara yollarda, sokaklarda yürüyen çocuklar, genç kızlar, diğer başka insanlar, delikanlılar, yaşlı insanlar el sallıyor, hoş geldiniz diyor ve büyük bir potansiyel, büyük bir muhabbet oluştu. Gelen Kıbrıs Rumlar da bunu gördüğü zaman bakalım onlara neler söylerlerdi bu milliyetçiler. Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik değerlerle yüzleşmiş bir halk olduğunu fiilen görünce onlar da şaşkınlıklarına ve mutluluklarına ulaştılar. Dolayısıyla bu iki tarafı tanımak, birbirini tanımak konusunda çok önemli bir kazanımdı ve bu gerçekleşti. Süreç 11 Mart'ta çökünce Kıbrıs'ta da büyük tepkiler ortaya çıktı. Özellikle Kopenhag zirvesinin yapıldığı saatlerde Kuğulu Park'ta toplanan ve olumlu bir haber bekleyen insanlar içinde bayılanlar bile oldu. O kadar büyük bir beklenti vardı. Sonuçta süreç çökünce tabii hükümetin, iktidarın bir şeyler yapması lazımdı.
Bir düdüklü tencere misali. Kaynıyor düdüklü tencere, büyük bir basınç oluşuyor, büyük tepkileri var toplumun. Bu tepkileri azaltmak için bir şeyler yapılması lazımdı. İki şey yapıldı. Bir, 23 Nisan'dan itibaren kapıların açılmasına karar verildi. Ve bir de gençlere yönelik onların eylemlere çok yoğun katılmasının sonucunda gençlerin büyük tepki içine gireceklerini düşündükleri için askerliği hemen ciddi oranda düşürdüler. Onun perde arkasındaki olay da tabii neydi? Bu Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Mahkemesi'nde mülkiyet konusuyla ilgili Rumların açtığı birçok dava vardı. Ve bu davaları çok seri bir şekilde kazanmaya başlamışlardı. Çünkü diyorlardı ki bizim gidip Kıbrıs'ta hakkımızı arayacağımız bir iç hukuk yolu yok. Gidemiyoruz, müracaat edemiyoruz, kuzeye geçemiyoruz bile diyorlardı. Ve dolayısıyla Türkiye peşi sıra mahkumiyet kararıyla karşı karşıyaydı Strasbourg'da. Bunun yarattığı büyük bir baskı vardı. Ve burada işte siyasi irade o dönemde en azından bu mazereti onların elinden alalım. Yani kuzeye geçebilmelerine izin verelim ve buradaki mahkemelerde haklarını arayabileceklerini söyleyelim şeklinde bir anlayışla aslında o ilk kapının açılması oldu. Ve Bakanlar Kurulu bu kararı verdi. Ama Bakanlar Kurulu'nun bu kararında daha sonra Serdar Denktaş'ın yaptığı açıklamalar, diğer başka insanların konuşmaları ve benim aldığım bilgiler doğrular beni ki başka Tahsin Ertuğruloğlu ve Ulusal Birlik Partisi'nin bazı radikalleri şiddetle buna karşı çıktılar. Ama ne zaman duydular ki Türkiye'de de bu eğilim var, o zaman seslerini kestiler ve Bakanlar Kurulu bu kararı aldı. 14 Aralık 2003 tarihinde yapılan seçimden Çözüm ve Avrupa Birliği vizyonunu ön planda tutan Cumhuriyetçi Türk Partisi birinci olarak çıkar. Birinci parti olmakla birlikte hükümeti kuracak güce ulaşamadı. O sırada muhalefette olan diğer partide, BDH'da az sayıda milletvekili çıkarmıştı ve toplamda 25-26 ile hükümetin kurulamayacağı düşüncesiyle Demokrat Parti ile hükümet kurma çalışmaları başlattık. İşte bir çözüm hükümeti kurma ısrarındaydık. Tabii o güne kadar Türkiye'de tutumunu netleştirmişti. Hatta Davos zirvesinde Türkiye Başbakanı Erdoğan Genel Sekretere görüşmeleri başlatın, Türk tarafı bir adım önde olacak demişti. Bunun da verdiği güçle sonuçta Demokrat Parti'de bizimle hükümet kurmaya ve çözüm için çalışmaya razı oldu. Ve hükümeti kurar kurmaz tabii Genel Sekreter de çağrıyı yapmak üzereydi. Onun hazırlığı içindeydi. Denktaş Bey ile birlikte hükümet ortakları Ankara'yı ziyaret ettik ve Türkiye ile istişare ettik. Sonuç olarak biz daha Ankara'dan ayrılmadan Genel Sekreterin davet mektubu geldi. Genel Sekreter diyordu ki bu mektubuma icabet ederek New York'a falan tarihte gelirseniz burada öngördüğüm takvimi kabul ettiniz demektir. Takvimde de tabii işte referandumun hangi tarihte yapılacağı, önce Kıbrıs'ta görüşmelerin başlayacağı, daha sonra Genel Sekreterin boşlukları dolduracağı gibi hususlar da yer alıyordu. Tabii burada kritik nokta Denktaş Bey'in New York'a gidip gitmeyeceğiydi.
çok da istekli değildi gitmekte ama bir çare bulunması lazımdı. Böylece ikna turları devam etti. Kıbrıs'a döndük. Kıbrıs'ta da devam etti ikna turları. Sonuçta Denktaş Bey de gitmeyi kabul etti ve New York'a gittik. 10 Şubat 2004'te Denktaş ve Papadopoulos liderliğinde New York'ta başlayan ve 11-12 Şubat'a kadar devam eden dolaylı görüşmelerde belli bir mutabakat sağlanarak dünya kamuoyuna bir açıklama yapılır. New York'tan sonra görüşmeler 22 Mart'a kadar Kıbrıs'ta devam edecek ve arkasından Türkiye ile Yunanistan'ın katılımıyla taraflar İsviçre'de bir araya gelecektir. Evet, sonuçta Kıbrıs'taki müzakereler devam etti. Fakat ilginçtir, bu müzakereler Rum tarafıyla yapılan müzakereden çok Birleşmiş Milletleri ikna turlarıydı. Yani kendi lehimize ikna etmeye çalışıyorduk Birleşmiş Milletleri. Rumlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Doğrudan Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların birbirine yaptığı ve kabul edilen öneriler neredeyse hiç yoktu. Birleşmiş Milletleri ikna etmeye çalışıyordu iki tarafta ve sonuç olarak biliniyordu ki nihai kararı Kofi Annan verecek. Kofi Annan'ın nihai kararı da doğrudan referanduma gidecek. Tarafların onayı olmaksızın referanduma gidecek. Görüşmelerin başlayacağı gün 19 Şubat 2004 saat 01.20 sularında Başbakan Mehmet Ali Talat, Girne'deki evinde bombalı saldırıya uğrar. Evin önünde patlayan bomba ciddi maddi hasara sebep olur. 22 Mart 2004 Meclis Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin halk oylaması yasası hızla ve bir günde meclisten geçirilir. Şimdi tabii Denktaş Bey referandum yasasına karşıydı. Sonuçta mecliste çoğunluğu henüz kaybetmemiş olan CTP-DP hükümeti vardı. Denktaş Bey bu yasanın geçmesini kendi ilkelerine aykırı görüyordu. Yani ille de geçmesin değil ama yani kendi imzalamasın. Hani meşhur idam cezalarını Makarios imzalamazdı, kendisi ayrılırdı, meclis başkanı imzalardı ya Cumhuriyet döneminde. Aynısını uyguladı ve kendisi ayrıldı. Vekalet eden meclis başkanımız imzaladı ve böylece referandum yasası da geçmiş oldu. Denktaş yasayı Anayasa Mahkemesi'ne göndererek Ankara'nın yolunu tutar. New York'ta Birleşmiş Milletler'e verdikleri söz uyarınca taraflar Mart ayının ortasında İsviçre'ye gelir. Görüşmeler 24 Mart'ta Luzern kentine bağlı Bürgenstock adlı tatil beldesinde başlar. Denktaş Bey bu safhaya katılmayacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler de dedi ki o zaman kim katılacak, kimi yetkilendiriyorsun, onu bize yazılı olarak ver. Denktaş Bey de beni ve oğlu Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş'ı yetkilendirdiğini bildiren bir yazı verdi Birleşmiş Milletler'e. Böylece Bürgenstock safhası da başlamış oldu. New York'taki mutabakata göre burada Türkiye ve Yunanistan'ın da katılacağı görüşmelerde de anlaşma olmazsa uzlaşma sağlanmayan konularda son sözü Genel Sekreter söyleyecektir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan bu planın alternatifi şu ya da bu plan değil. Alternatifler bu plan ya da hiçbir şey. Yani çözümsüzlükler. Biz görüşmeleri yürütürken teknik komiteler yasaları görüşüyordu. Dolayısıyla tümünün çevirisi yapıldı, hazırlandı. Federal hükümetin bakanlıkları nerelerde olacak? Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak hangi binaları federal hükümete tahsis edeceğiz? Kıbrıs Rum tarafı hangi binaları
federal hükümete tahsis edecek. Bunlar için çalışmalar yapıldı. Federal hükümette görev alacak memurlar Çaycısına varıncaya kadar listelendi ve Birleşmiş Milletler'e verildi. Bunlar tabii büyük ve zor işlerdi. Bunlar da yapıldı. Vatandaşlar listesi hazırlandı. Kimlerin Annan Planı'ndaki kriterlere uyan kişiler oldukları tespit edilip listelendi ve onlar da Birleşmiş Milletler'e verildi. Dolayısıyla olası referandumun hemen ertesi günü yeni Kıbrıs Devleti faaliyete geçecek şekilde hazırlandı. 7 Nisan 2004 akşam saat 20. Tasos Papadopoulos devlet televizyonunda ağlayarak yaptığı 55 dakikalık konuşmayla Annan Planı'na güçlü bir ohi yani hayır çağrısı yapar. Ağlayarak üstelik. Biz zaten bir hafta sonra Avrupa Birliği'ne giriyoruz 1 Mayıs'ta. Niçin bir hafta önce evet diyelim? Bir devlet olarak bu sürece başladık. Toplum olarak bitiremeyiz dedi. Akel önce evet yönünde görüş belirtse de 14 Nisan 2004'te Merkez Komite toplantısı sonucu belirsiz isteklerde bulunur. Taleplerden biri planın uygulama garantisi yönündedir. Akel ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden referandumun birkaç ay ertelenmesini talep eder. 12 maddelik gerekçelerle Annan Planı'na evet bir yana hayır bile diyemez. Ben o toplantıda dedim, Hristofias'a dedim ki yani siz Komünist Partisiniz, işçi sınıfının önder partisisiniz. Yani siz ideolojik olarak önde gidersiniz, halkları, kitleleri peşinize götürürsünüz. Benim siz anladığım kadarıyla halkın peşinden giden bir sosyalist ve komünist parti oldunuz. Biz dedim yola çıktığımızda CTP olarak bizde de aslında halkın büyük çoğunun tereddütleri vardı. Ama biz önderlik yapabildik parti olarak ve halkın çoğunluğunun buna desteğini temin edebildik, sağlayabildik ve buradan da eminiz. DC'yi de ziyaret ettik biz, Akel'i de ziyaret ettik. Her ikisinin de desteğini istedik. Akel destek olamayacağını, üyelerini serbest bıraktıklarını söylediler ama aslında serbest bırakmamışlardı. Kliridis tarafı da ki o zaman Anastasiadis parti başkanıydı. Onlar destekleyeceklerini söylediler ve bizden Akel'i ikna etmemiz için yardım istediler. 14 Nisan 2004. Bu memleket bizim platformu referandumda evet'i desteklemek için Lefkoşa İnönü Meydanı'nda miting düzenler. 80 bin kişinin katıldığı mitingde sendikalar greve gider, okullar tatil edilir. Rum Akel Partisi'ne de evet deme çağrısı yapılan mitingde "Yes be annem", "Tabiatıyla evet" ve "Evet bizi dünyaya bağlar" pankartları ön plana çıkar. Ama 14 Nisan'daki eylemde çok büyük provokasyonlarla karşılaştık. Ve miting meydanında bomba tespit ettik. Sabah sabah. Bu bombayı tespit ettikten sonra bunu bildirdik ve bu çerçevede bu bombanın haberi çıktı. İçimize bir endişe geldi. Başka var mı diye. Ben polis müdürüyle beraber alanı temizliyorum. Alanın etrafını şeritle kestiler. Diğer ekipler, polisler de ve bizim zabıtalar da beraber alanı temizliyoruz. Ve polis her temizlediği yere bir polis memuru görevlendirdi. Yani başka birinin müdahale etmesin diye. Biz de bir belediye zabıtası görevlendirdik. Nedir yaptığım başkan dedi polis müdürü. Dedim ki size güvenirim de sizin amirlerinize güvenmem dedim. O sırada işte tamam falan dedi. İşte binaların üstüne polis koydular. Biz onun yanına zabıta koyduk. Ve böyle adım adım araziyi beraber tarar iken çemberin yine kapısındaki çemberin orada küçük bitkiler vardı. Hatta bana belediye amiri dediydi, başkan bunları da sökelim buradan da yani bunlar temiz olsun. Ne zararı var ki bırakın
onları dedimdi. Ve onların altını polis müdürü tarar iken ben de yanında olduğum bir andı. Dedi ki başkan aynısından bir tane daha var ve bunlar dedi bana C4'tür. Ya öyle mi dedim. Evet C4'tür dedi. Ya öyle mi dedim. C4 ne biliyor musunuz dedi. Dedim yok hayır bilmiyorum. Dedim benim mücahitlik yaptığım zaman C4 yoktu dedim. Dedi ki bu burada infilak etse dedi Cumhurbaşkanlığında cam kalmaz. Dedi öyle bir güçlüdür dedi. Bu C4'tür başkan dedi. Duyan insanlar acaba gelmeyecek mi? Gelmeyecek olan da çıktı geldi. Gelmeyecek olan da çıktı geldi. Sen bize zamanında sinek dedin ha? Akın akın geldiler. Sen şimdi bize bomba kodun ha? Bomba kodular bize ha? Akın akın geldiler. Yani ondan sonra da ben polis müdürüne söyledim. Çünkü öğrendik ki bu C4 sadece ve sadece askerde var. Orada burada bulunan bir şey değilmiş. Ve dedi ki gördünüz mü ben haklıydım. Size güveniyorum ama sizin bağlı olduğunuz makamlara güvenemiyorum. 15 Nisan 2004, Denktaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapmak için Ankara'dadır. Aynı gün, aynı saatler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin halk oylaması yasasını imzalar ve resmi gazetede yayımlanmak üzere devlet matbaasına gönderir. Yasa aynı gün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olur. 22 Nisan 2004 saat 20, Lefkoşa İnönü Meydanı'nda Dünya ile Bütünleşmeye Evet mitingi yapılır. Geniş güvenlik önlemleri alınan eylem, olaysız, barışçı bir ortamda sona erer. Şimdi özellikle referandum öncesi 2 tane Lefkoşa'da eylem vardı. Biri hayır diye özellikle Küçük Kaymaklı Çemberi'nde Şehitler Abidesi'nin önünde Sayın Denktaş'ın konuşacağı ve hayır diyen bütün kesimlerin düzenlediği bir miting. Diğeri de Girne Kapısı'nda, İnönü Meydanı'nda evet çağrısı yapan bütün insanların düzenlediği bir miting. 10 binlerce, 20 binlerce Kıbrıslı Türk bu 2 miting alanına akın etti. Ellerinde kimisinin evet, kimisinin hayır diyen bayraklarıyla. Ve biliyor musunuz biz kendi güvenlik tedbirlerimizi alırdık ve bu topluma bir o kadar daha saygı duydum. Her 2 mitinge farklı taleplerle gelen ve elindeki inancına coşkuyla bağlı olan bu insanlar ne aynı yerlere arabalarını park ettiler, karşılıklı birbirleriyle selamlaştılar, ne bir cam kırıldı, ne bir yumruk atıldı, ne bir kavga dövüş çıktı. Ve bu insanlar biri Girne Kapısı'nda, öbürü Kaymaklı Çemberi'nde 2 tane dev miting yaptı. Sonra da herkes usulet ve suhuletle birbiriyle kavga etmeden evine gitti ve arkasından referandum gerçekleşti. 24 Nisan 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan Birleşme Planı adanın bütününde referanduma sunulur. Kıbrıslı Türkler planı %65 evetle kabul ederken Kıbrıslı Rumlar %75 hayırla planı reddeder ve uygulamaya geçmesini engellemiş olur. Bu referandumu gerçekleşip %65'in üstünde evet oyu çıkınca insanlar çok büyük bir coşkuyla adanın dört bir tarafından Lefkoşa'ya kutlamak için ve çözümü kutlamak için geldiler. Sen Denktaş bizi temsil edemezsin. Ama baba Dobullos sen de temsil edemezsin. Ancak Rum tarafındaki hayır oyunun çıkmasıyla bu hayal kırıklığına dönüştü. Ve derin bir öfkeye bir taraftan seviniyorlar baskılara rağmen evet oyu çıkarttıkları için. Öbür taraftan yüzlerinin diğer yüzü karamsar bir şekilde, üzüntüyle kaşlar çatılmış bir şekilde o hayır oyunun verdiği pozisyonu düşünüyorlar. Ne olacaklarını bilmiyorlar ve tam bu esnada Sayın rahmetli Rauf Denktaş NTV televizyonuna çıktı. Saray önünden
ve aynen şunu söyledi. Allah hayır dedikleri için Rumlardan razı olsun. Vay Allah'ım vay. Bu sözü duyar duymaz bütün insanlar büyük bir öfkeye kapıldı ve çok büyük bir öfkeyle Girne kapısından saraya hücum edip bir tarafından girip öbür tarafından çıkmak istedi. Ve bunu engellememiz gerekir. Meydanda bulunan bütün partili arkadaşları, diğer kadroları organize edebildik. Hani kol kola girdiler. Bu öfkeli kalabalığın önünde durdular. O öfkeli kalabalık bu arkadaşları tanımış olmasına rağmen o içindeki ve Sayın Denktaş'ın bu lakırdısına duyduğu öfkeyle onlara da vurdu. Ama asla o barikatlar açılmadı. Bizler elimizde bir cephe mikrofonu hısardan hısara koşturarak insanları oradan geri çektik ve bu mücadelenin bitmediğini, devam edeceğini ve görüşmeleri ısrarla başlatacağımızı söyleyen konuşmalarla ve bu hedeften asla vazgeçmeyeceğimizi belirten heveslerle bu büyük olayı bir başka hadiseye sebebiyet vermeden sonuçlandırdık. Denktaş'ın hayırıyla Babadoglu'sun o isi birleşti ve adayı siyasi eşitlik temelinde birleştirecek, Kıbrıs Türk halkını çözüme taşıyacak süreç engellendi. Ama buradan haykırıyoruz. Bizim bir gücümüz var şimdi. Dünden daha fazla. O da %65 kuzeyde. Büyük bir mücadele verdik ve bu mücadelenin sonucunda Kıbrıs Türk'ünün barış sevgisiyle dolu olduğunu, kardeşlik sevgisiyle dolu olduğunu, adayı bölmek değil, birleştirmek sevdasında olduğunu dosta, düşmana kanıtladık. Gerek Türkiye'de ki yetkililer, gerekse buradaki birçok siyasi partide yer alan figür, hatta liderler bir yanlışı çok sık tekrarlıyorlar. O yanlış da şudur. Kıbrıslı Türkler evet, Rumlar hayır dedikleri halde Rumlar Avrupa Birliği'ne alındılar. Kıbrıslı Türkler ise daha derin bir izolasyona itildiler. Bu doğru değil. Çünkü referandum 2003'ün Nisan'ında öngörülmüştü. 2003'ün Nisan'ında eğer referandum yapılabilseydi, Kıbrıslı Rumlar hayır dediklerinde Avrupa Birliği'ne giremeyeceklerdi. Bu açık ve net olarak kendilerine söylenmişti. Halbuki 2003'te süreç çökünce ve sürecin çöküşünün sorumlusu Türk tarafı olunca, yani Denktaş olunca, Kıbrıs Rum tarafı bütün Kıbrıs adına Papadopoulos'un imzasıyla Avrupa Birliği'ne katılım anlaşmasını 2003 Nisan'ında imzaladı. Törenle imzaladı. Selanik'te yapılan törenle diğer 10 ülkenin katılımıyla birlikte imzaladı. Dolayısıyla Kıbrıs Avrupa Birliği'ne 2003 Nisan'ında girmiş oldu ama bunun uygulanması 1 Mayıs 2004'te olacaktı. Referandum yapılmayınca 2003'te artık Kıbrıs Katılım Anlaşması'nı imzaladığı için ve çözüm olmazsa bazı protokollerin da yürürlüğe gireceği kararlaştırıldığı için Kıbrıs
ne olursa olsun 1 Mayıs 2004'ten itibaren Avrupa Birliği üyesi olacaktı. Dolayısıyla biz 1 yıllık kayıpla izolasyonumuzu pekiştirdik. Yazık oldu yani Sayın Denktaş Bey'in toplumdan o kadar kopup o noktada o son tarihi kendisinden beklenen yapmak yerine kenara çekilmeyi seçmesi. Yani benim inancım eğer o sürecin başında hele ana planın ilk versiyonunda işte bu AB üyeliği sorusu da hala daha oradayken bu işi bitirmek için bütün bilgi birikimini devreye koysaydı hem çok daha iyi bir plan ortaya çıkacaktı hem de 2 tane evet mutlaka çıkacaktı o zaman. Önceden biliyorduk. Yani Rumların hayır diyeceğini önceden biliyorduk. Amerikan Büyükelçisi'ne o zaman dedim ki hani siz onları kontrol ediyordunuz? Dedim yani sizi de kendi halkını da kandırabilmiş bir Rum liderliği vardır. Bir de kuzeyde bir Kıbrıslı Türk lider vardır ki aslında halkına doğru önderlik etmediği için halk ona farklı bir yol çizmek istedi. Onu kabullenmediği ama halka farklı bir yolu gösteren bir Cumhuriyetçi Türk Partisi ve onunla beraber barış güçleri dediğimiz güçlerle beraber hareket etti ve bu sonucu elde ettik. Ve dedim bizi küçümsüyorsunuz dedim Amerikan Büyükelçisi'ne. Bizim küçümsüyorsunuz. Sizin hatanız oradadır dedim. Denktaş'ı gözünüzde o kadar büyüttünüz ki benim o kadar bir takıntılı oldunuz ki Denktaş üzerine Kıbrıslı Türklerdeki gelişmeyi fark edemediniz. Ve Kıbrıs Rumlardaki gelişmeyi de hiç göremediniz. Yani tabii bu Annan planından sonra biz çantayı alıp Avrupa'yı dolaşmaya başladık. Yani Annan planına evet dedik ve ne oldu diye halk soruyor. Bunun karşılığında halka bir şeyler vermemiz lazım. Bana düşen 2 tane görev vardı. Birincisi bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gidip orada işte Kıbrıs Türk toplumu için bir temsiliyet hakkı elde etmek. İkinci görevim de Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Birliği'ne, Brüksel'e gidip bu işte doğrudan ticaret tüzüğü, mali yardım tüzük ve yeşil hat tüzüğü ve ötesi konularında olumlu bir şeyler kazanılmasına katkı koymak. Neticede orada işte Siyasi İşler Komitesi'nde bizim oradaki temsiliyetimize yönelik çok tarihi bir kararın kabul edilmesini sağladık. Hatta hiç unutmuyorum bir anekdot oradan da vermem gerekirse. Bu komiteden bu kararı aldıktan sonra tabii genel kurulda onaylanması lazımdı. Genel kurula da gitti. Onaylandı. Bu sefer komite başkanı Macar milletvekili Örşi dedi ki gelin dedi bir jest yapalım dedi. Bu kararın çıkması için dedi çok büyük emek harcayan Kıbrıs Türk milletvekili temsilcisi burada kendisine dedi, kendisi belki dedi hitap etmek ister, kısa bir şeyler söylemek ister bu tarihi karar sonrasında. Ne dersiniz dedi. Ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı dedi ki çok iyi olur. Genel kurulda oluyor bu. Ancak dedi benim bunu gündeme koymam için dedi 3'te 2 çoğunluk lazım. Basit çoğunluk yetmez dedi. Oylamaya geçmemiz lazım. Oylamaya geçmek için de bir lehte bir aleyhte konuşma lazım dedi. Lehte komite başkanı zaten konuştu dedi. Aleyhte konuşmak isteyen var mı dedi. Aleyhte Akel'in milletvekili konuştu. Ben dedim ki Akel'in milletvekili herhalde yani aleyhte ama yani çok da şey söylemeyecek. Öyle bir konuşma yaptı ki hani hiç insanın hazmetmesi, kabul etmesi imkansız. Düne kadar dedi kantinden öteye geçmesine izin verilmeyen bir kişinin bu yüce divana hitap etmesi nasıl mümkün olabilir şeklinde söze başladı. Bitirdiği zaman benim elim ayağım böyle sinirden titriyordu. Çoğunluğu elde ettik ama 3'te 2 çoğunluğu elde edemedik. 6 oyla kaybettik. O 6 oy da çok enteresandır. Neye denk geliyordu?
oylamaya katılmayı reddeden Azerbaycan milletvekilinin sayısıydı. Oylamaya girmediler. Girip de evet deselerdi o gün o konuşma olacak. Örnek vermek gerekirse referandumdan sonra ben başbakan olarak, sonra da cumhurbaşkanı olarak bütün dünyayı neredeyse gezdim. Batı dünyasını tabii. Neredeyse gezdim. Avrupa'da birçok Dışişleri Bakanı'yla görüştüm. İngiltere Başbakanı'yla görüştüm. Tarihte olmadı hiç. Bütün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlarıyla görüştüm. Ve Dışişleri Bakanlığı'nda görüştüm. Kıbrıslı Türkler adeta el üstünde tutuldu. Neyse, o karar oradan geçti. Bizim temsiliyet hakkımızı verdiler. Tabii işte Kıbrıs heyetinin içerisine entegre bir şekilde ifadesi. 6 ay kadar bunun ne anlama geldiğini müzakere ettik. Sonunda bir uzlaşı formülü bulduk. Burada bazı çevreler, işte bugünkü Dışişleri Bakanı vesaire bunu asla kabul edilemez gibi algıladılar. Ama daha sonra heyet başkanı olarak o çerçeve altında kendileri oraya gittiler. Ve bugün de hala devam eden işte bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki temsiliyetimiz hem UBP'den hem CTP'den milletvekilleri meclisimizi temsilen gidiyorlar. Orada sesimiz oluyorlar. Bu çok önemli bir şey çünkü son derece prestijli bir kuruluş. Eskiden orada sadece kafeteryada oturuyordu milletvekillerimiz. Şimdi genel kurulda ayrı sandalyemiz var. Orada bize verilmiş, tahsis edilmiş ayrı bir odamız var vesaire. Bir yerimiz var yani ve lobi yapmak için çok güzel bir ortam var. Bunu da milletvekillerimiz kullanıyorlar. Bir başka tabii kazanımımız Avrupa Birliği'nden işte 3 tane tüzük hazırlandı. Bir tanesi buzluğa kaldırıldı, bilahare doğrudan ticaret tüzüğü ama işte bu yeşil hat tüzüğü ve mali yardım tüzüğü. Mali yardım tüzüğü çerçevesinde tabii son rakamları bilmiyorum ama yani yarım milyar eurodan daha fazla para bu geride bıraktığımız işte 20 yılın içerisinde belki de Kuzey Kıbrıs'a aktı. Yani 500 milyon eurodan daha fazla para geldi buraya. Hala daha bildiğim kadarıyla yılda 30 milyon euroluk bir bütçe bizim için ayrılıyor. Düşünün siz 2003'te 4.000 dolar olan kişi başına düşen milli gelir bir Big Bank'ından büyüdü ve bu 16.000 dolara çıktı. Ve 16.000 dolara çıktıktan sonra hala daha onun üstüne çıkılamadı. Hala daha onun üstüne çıkılamadı ve hele çözümsüzlük siyaseti geliştikçe ve şimdi de 2 devletli çözüm diyerekten çözümden ulaştıkça ekonomik krizin en dibine gittik. Yani bu çözümle ve evet dinamiğiyle elde ettiğimiz önemli ekonomik gelişmeyi maalesef çözümde durgunluğa, ondan sonra karşıtlığa, şimdi de tamamen 2 devletli çözüm noktasına doğru gittiğimiz zaman ekonomik krizin en dibine doğru sürüklenen bir hale geldik. Onun dışında uzun bir süre Avrupa Birliği'nden uzmanların ülkemize gelmesini ve kendi yasalarımızın AB standartlarında çıkmasını sağladık. Mecliste bir Avrupa Birliği ad hoc komitesi oluşturduk. Avrupa Birliği'nden gelen uzmanlarla çalışmalar içerisine girdik. Memlekette birçok proje, belediyelere desteklerden tutun da atıkların temizlenmesi vesaireye varıncaya kadar yolların yapılması, kanalizasyon projeleri, eski eserlerin tamiri gibi birçok konuda hem mali kaynak hem de uzmanlık gelmesini ve halkın işte hizmetine sunulmasını sağladık. Gençlerimize burs programları vesaire. Yani o vizyonu oraya koymak ve bunları peşi sıra getirmenin tabii ki son derece önemli faydaları oldu. Bütün dünya vay be demek ki bir Kıbrıs Türk halkı varmış ve bunlar da adanın geleceğini belirleme hakkına sahipmiş kanaatını yaşayarak öğrendi. Şimdi ise özne olmaktan çıktık.
Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benim dönemimdeki 2 başkanıyla da ben görüşme yaptım. Önce başbakan olduğum dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı ile Strasbourg'da görüştüm. Ona Kıbrıslı Rumların hem çözüme hayır demelerini hem de mallarını geri istemelerini adil görmediğimi anlattım. O da hak verdi. Ondan sonra Cumhurbaşkanı olduğum dönemde yeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Fransız Costa ile görüştüm. Ona da durumu anlattım. O da hak verdi. Ayrıca Türkiye'nin Strasbourg daimi temsilcisinin de büyük çabalarıyla Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun tavsiyeleriyle o yasayı yaptık, TMK yasasını yaptık ve o da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından uygun iç hukuk yolu olarak görüldü. Bunlar hayal bile edemeyeceğimiz kazanımlardı. Her halk kendi hikayesini yazar derler. Doğrudur. Burada da anlatılanlar yaşananları sadece hatırlatmak için yapılmıştır. Ne bir başlangıçtır ne de sondur. Kıbrıslı Türkler tarih yazmaya devam edecektir.